Jimmy Livingston adında bir çocuk hiçbir bağışıklığı olmadan doğar. Küçük bir mikrop bile onu öldürebilecek durumdadır. Bu yüzden karantinada tutulması gerekmektedir. Dezenfekte edilmeden hiçbir şeye dokunamaz. Dolayısıyla hayatta kalmak için yaşamı boyunca balon benzeri plastik bir kürenin içinde yaşamak zorundadır. Annesi oğluna karşı aşırı korumacıdır. 4 yaşına kadar Jimmy'nin eve gelmesine bile izin vermez. Ancak 4 yaşına girdikten sonra annesi ve babası küçük çocuğu bir balonun içinde eve getirir. Odasında da kocaman bir balon vardır. Böylece Jimmy içinde hareket edebilmektedir. Balonda ebeveynlerinin ona dokunmak için kullanabileceği bir çift kol bile vardır. Tüm oyuncakları en küçük mikroplardan arındırılmış ve balonun içinde tutulmuştur. Jimmy o zamandan beri bu odada yaşamaktadır. Annesi onun balonun dışına çıkmasını asla istemez. Bu yüzden tüm masalları dışarı çıkmanın tehlikeli olacağı mesajını verecek şekilde bitirir. Jimmy'nin sadece bir TV kanalını izlemesine ve bir dergi okumasına izin verir. Balondaki kolları Jimmy'nin saçlarını kesmek ve oğluna sarılmak için kullanır. Annesi aşırı milliyetçi bir muhafazakardır. Bu yüzden Jimmy'ye sadece makul olduğunu düşündüğü şeyleri öğretir ve fikirlerini ona zorla kabul ettirir. Zavallı Jimmy de daha iyisini bilmediği için buna boyun eğer. Şehirdeki herkes bu balonlu çocuktan haberdardır ama bu onun yararına olmaz. Komşu çocuklara kendilerini plastik ambalajlara sarar ve Jimmy'nin evinin önünde onunla dalga geçerler. Annesi onları sık sık kovalar. Jimmy sadece ev yemekleriyle beslenir. Annesi Jimmy'ye yemeğini vermeden önce mikropları öldürmek için yemeği plastik bir tüpün içine yerleştirerek arındırır. Jimmy artık 16 yaşındadır. Diğer çocuklar gibi arabası yoktur ancak elektro gitarla zaman geçirmektedir. Bir gün pencereden bakarken Chloe adında kendi yaşlarında yeni bir kızın mahalleye taşındığını görür. Kızdan hoşlanmaya başlamıştır ama bu konuda hiçbir şey yapamamaktadır. Dahası aşk ya da kızlar hakkında hiçbir şey bilmemektedir. Annesi onun aşık olduğunu hisseder ve Jimmy'ye Pinokyo'nun bir fahişeye dokununca öldüğü hikayeyi anlatır. Sonraki birkaç yıl boyunca pencereden Chloe'yi sürekli izler. Chloe de onun kendisini izlediğini fark eder. Jimmy kendisine bir şeyler olduğunu bilmektedir ama ne olduğunu anlamamaktadır. Bir sabah ereksiyon halinde uyanır ve şoka girer. Durumun ne olduğundan habersiz kendine bir sopayla vurur. Çığlık atarak annesini çağırır. Annesi gelir ve sakinleşene kadar ona Amerika'ya bağlılık yeminini tekrarlatır. Chloe'nin Jimmy ile dalga geçen bir grup popüler arkadaşı vardır ve ona balon çocuk derler. Chloe onlara karşı Jimmy'yi savunur. Bir gün Jimmy'lerin kapısını çalar ve babası onu içeri alır. Chloe evin her tarafındaki plastik tüp sistemini görür ve çok etkilenir. Tüpü takip ederek Jimmy'nin odasına ulaşır. Jimmy, Chloe'yi karşısında görünce şaşırır ve gerilir. Çünkü o zamana kadar konuştuğu tek kadın annesidir. Chloe onunla konuşur ve gitarını beğendiğini söyler. Jimmy ona balondaki kolları kullanarak gitar çalmayı öğretmeye çalışır. Arkasına geçip Chloe'ye nasıl çalması gerektiğini gösterirken yine erekte olur ve Amerika'ya bağlılık yeminini okumaya başlar. O günden itibaren ikisi her gün birlikte takılırlar. Annesi onların arkadaşlığından hoşlanmasa da bu konuda bir şey yapamaz. Chloe, Jimmy'ye doğum gününde küçük bir balonun içinde bir ginepik hediye eder. Hatta Cadılar Bayramı için odasına çocuklar getirir. Chloe, kendi doğum gününü kutladığı gece sarhoş bir haldeyken pencereden gizlice Jimmy'nin odasına girer. Artık ondan uzak kalamayacağını söyleyerek balonun içine girmeye çalışır. Ancak içeri giremeden sızarak uyuyakalır. Chloe'nin balo gecesi vardır. Sapık erkek arkadaşı Mark onu almaya gelince Jimmy'yi kılır. Mark, Jimmy'ye bir sigara ikram eder ama Jimmy bunun ne olduğunu bile bilmemektedir. Başka bir gece Jimmy pencereden Mark ve Chloe'yi öpüşürken görür. Ertesi gün Chloe, Jimmy'nin odasına gelir ve ona nişan yüzüğünü gösterir. Mark'ın ona evlenme teklifi ettiğini söyler. Düğünleri 3 gün sonra Niagara Şelalesi'nde olacaktır ve Jimmy'ye haber vermeye gelmiştir. Jimmy hayal kırıklığına uğrasa da bunu yüzüne yansıtmaz. Chloe ona bir hediye getirmiştir. Hediyesini arıtma tüpüne koyacağı sırada Jimmy, Chloe'nin daha önce ona verdiği guinea pig'i geri verir ve ondan gitmesini ister. Chloe hediyesini tüpün içine bırakıp guinea pig'i alır. Gözyaşları içinde oradan ayrılır. Daha sonra Jimmy, Chloe'nin hediyesini açar ve içinde "Seni seviyorum" yazılı bir kar küresi olduğunu görür. Şaşırarak onun adını haykırır ve düğünü durdurmak için Niagara Şelalesi'ne gitmeye karar verir. Çok uğraşarak kendine taşınabilir bir balon kalkanı yapar. Ardından ailesinin haberi olmadan gizlice evden kaçar.
Jimmy ilk kez koştuğu için mutludur. Otobüs durağına ulaşır. Oradaki görevliden bir otobüs bileti ister. Ancak Jimmy yanında para getirmeyi unutmuştur. Sıkıntı içinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otobüs ona çarpar. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulur ama balonu onu kurtarır. Otobüsteki insanlar dışarı çıkar ve onu gideceği yere götürmeyi teklif ederler. Ancak otobüstekilerin dini bir tarikatın parçası olduğunu öğrenir. Bunu belirttiğinde öfkeyle onu otobüsten atarlar. Tarikat grubu hedeflerine ulaşır ve liderleri bir kürenin içindeki adamın Tanrı tarafından gönderilen kurtarıcı olacağını ilan eder. Grup Jimmy'yi hatırlar ve onun kurtarıcıları olduğunu düşünürler. Onu küreden çıkarmak için aramaya koyulurlar. Bu sırada Jimmy, Slim adında bir motorcuyla tanışır. Jimmy ona hayatının aşkının başka biriyle evlenmek üzere olduğunu söyler. Slim bundan etkilenir. O da Jimmy'ye Wildfire adında hala sevdiği eski kız arkadaşından bahseder. Daha sonra Jimmy'ye onu bırakmayı teklif eder ve ikisi birlikte Niagara şelalesine doğru yola çıkarlar. Evde annesi Jimmy'nin kaybolduğunu fark eder ve çılgına döner. Kocasıyla birlikte Jimmy'yi aramaya koyulurlar. Çünkü polis ancak 48 saat geçtikten sonra yardımcı olabileceğini söyler. Slim ve Jimmy Vegas'a ulaşmıştır ve dinlenmek için dururlar. Bir kumarhanede çok eğlenirler. Ancak Jimmy'nin düğüne yetişmek için sadece 2 günü vardır. Bu yüzden Slim'i kulüpte bırakır. Kumarhanede gördüğü bir scooter'ı kazanır ve onunla yola koyulur. Bir süre sonra yolda giderken onu aramakta olan anne ve babası yanında belirir. Yaşadıkları karmaşanın sonunda Jimmy ailesinin olduğu arabaya çarparak bir kaza geçirir. Ama neyse ki balonu onu oradan geçmekte olan bir trenin içine zıplatır. Annesinden kaçmıştır ancak şimdi bir ucube gösterisindeki yeteneklerle birlikte bir trenle kapana kısılmıştır. Ucubeler ona patronları Doktor Frick'in onları esir tuttuğunu ve ucube gösterisinde kullandığını anlatır. Jimmy bir cüce olan Doktor Frick ile tanışır. Yanlışlıkla adamı balonuyla havaya fırlatır ve diğer ucubeleri serbest bırakır. Sonra Niagara şelalesine doğru yola devam eder. Ancak artık bir scooter'ı yoktur. O yüzden bir restorana gidip birinden kendisini bırakmasını ister. Orada bir grup polis memuru Pushpop adındaki Hintli bir adama zorbalık yapmaktadır. Jimmy onlara bağışıklığı olmadığını söylediğinde onun bulaşıcı bir hastalığı olduğunu düşünürler ve mekandan kaçarlar. Kargaşa sırasında restoran alev alır ve Pushpop Jimmy'yi kurtarır. Onu Niagara şelalesine götürmeyi de kabul eder. Annesi ve babası Jimmy'yi ararlarken Doktor Frick ile karşılaşır. Doktor Frick onlara Jimmy'nin Niagara şelalesine gittiğini söyler. Annesi öfkeli bir şekilde Chloe'yi arar ve Jimmy'nin kaçmasına neden olduğu için ona bağırır. Doktor Frick ile konuşurken dışarıdaki ucubeler arabalarını çalar. Pushpop ve Jimmy yoldayken yolun ortasında bir ineğe çarparlar. Pushpop çok üzülür çünkü onun dininde inekler Tanrı'nın sembolüdür. Jimmy ona annesinin söylediği bir sözü hatırlatarak dininin yanlış olduğunu söyleyince Pushpop buna kızar ve Jimmy'yi tek başına bırakır. Jimmy yürüyerek bir şekilde New York'a ulaşır. Pippi adında yaşlı bir taksiciden kendisini bırakmasını ister, birlikte yola koyulurlar. Jimmy, ertesi sabah uyandığında adam hala araba kullanmaktadır. Jimmy kısa bir süre sonra Pippi'nin cansız olduğunu ve arabanın bir reklam panosuna çarpmak üzere olduğunu fark eder. Ancak araba viraja geldiğinde aniden döner ve Jimmy havaya uçar. Reklam panosunu delerek geçer ve bir marketin önünde durur. Marketteki telefondan Chloe'yi arar. Telefonu Mark açar. Jimmy'ye vazgeçmesini çünkü Chloe ile bir saat içinde evleneceklerini söyler. Jimmy artık umutsuzdur. Bu yüzden annesini arar ve gelip onu almasını ister. Annesi ve babası Jimmy'nin yanına gelir ve onu arabaya bindirirler. Annesi tuvalete gittiğinde babası Jimmy'ye ilk kez dışarıda olmanın nasıl bir duygu olduğunu sorar. Baba ve oğul arasında bir bağ oluşur. Babası Jimmy'ye denemeden pes etmemesini söyler. Jimmy onun sözlerini dinleyerek düğünü durdurmak için kaçar. Annesi tuvaletten çıktığında Jimmy'nin kaçtığını görür. Arabayla peşine düşerler. Aynı anda tarikat grubu da Jimmy'yi bulur ve onlar da peşine takılır. Slim ise motorcu arkadaşlarıyla birlikte Jimmy'yi kurtarmaya gelmiştir. Slim, Jimmy'nin annesiyle göz göze gelir. Slim'in eski aşkı olan Wildfire, Jimmy'nin annesidir. Hepsinin gittiği yer uçak pistidir. Bir uçak havalanmak üzereyken Jimmy uçağa yetişip üzerine atlar. Niagara şelalesine uçarlar. Uçak şelaleye dalacağı sırada birden havalanır ve Jimmy şelaleye düşer. Neyse ki balonu boğulmasına izin vermez. Bir şekilde sudan çıkmayı başarır ve aceleyle düğünün olduğu yere koşar. Chloe ve Mark şapelde yeminlerini ederken Jimmy kiliseye girer ve ona olan aşkını ilan eder. Bunun Chloe'yi ikna etmek için son şansı olduğunu düşünerek hayatını tehlikeye atar ve onu öpmek için balonunu yırtar. Ancak hemen ardından baygınlık geçirir.
Chloe onu uyandırmaya çalışırken Jimmy'nin annesi ve babası oraya gelir. Annesi oğlunun yasını tutarken babası ondan herkese gerçeği söylemesini ister. Annesi Jimmy'ye ölmediğini söyler ve Jimmy aniden uyanır. Utanç verici bir şekilde Jimmy'nin herhangi bir rahatsızlığı olmadığını açıklar. Meğer bunca yıldır onu dünyanın kötülüklerinden uzak tutmak için ona yalan söylemiştir. Jimmy şok olur ama annesi bunu onu korumak için yaptığını söyleyince onu affeder. Sonunda herkes alkışlarken Chloe'yi kucaklar. Birkaç ay sonra Chloe ve Jimmy evlenir. Yolculuk sırasında tanıştığı herkes düğündedir. Jimmy'nin babası, annesi ve Slim artık üçlü takılmaktadırlar. Film, Jimmy ve Chloe'nin balayına gitmek üzere arabayla uzaklaştıklarını görmemizle sona erer. Video ilgini çektiyse bir yorum bırakıp beğen tuşuna basarak bizi ödüllendirebilirsin. Ayrıca destek olmak için abone olup bildirimleri açmanı rica ederim. Yeni içeriklerden haberdar olmak için diğer sosyal medya hesaplarımızdan da spoiler içerici takip edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kal.